Astro Kafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. Yay burcunda 31 Mayıs'ta önemli bir dolunay deneyimliyoruz. Bu dolunayın önemi kraliyet sabit yıldızlarıyla kavuşumdan geliyor. Ne anlam ifade edecek? Tabii ki giriş kısmında detaylandıracağım her zaman olduğu gibi ülkelere kısaca bir bakacağız ve sonrasında burçlarınıza geçeceğim. Dileyenler doğrudan burcunu da süreler kısmından bularak dinleyebilir. Hızlıca başlayalım. Türkiye Ankara saatiyle 11.44'te Yay burcunun 9. derecesinde Antares sabit yıldızıyla kavuşumda bir dolunay gerçekleşecek ve karşı evinde de Aldebaran'la Güneş'in kavuşumu söz konusu olacak. İşte gücü buradan geliyor. Hemen ilerleyelim. Yay burcu temalarına bir kısaca bakalım isterseniz. Yay burcu temaları daha fazla yaşam felsefemizle ilgilidir, inançlarımızla ilgilidir. Metafizik konulara biraz daha fazla odaklanabiliriz bizler bu süreçte. Bu hayatımızı sorgulayabiliriz. Belki biraz kendimizi sorgulayabiliriz bu süreçte. Dolunay biraz da karanlığa ışık tutma temasını gündeme getirdiğinden dolayı işte hayatımızda ne yapıyoruz, bu hayatı niçin yaşıyoruz gibi bazı sorular sorabiliriz kendimize. Neye, neden inandığımızla ilgili bazı sorgulamalar da söz konusu olabilir. Yay burcu temaları özgürlükle de bağlantılıdır. Kendimizi özgürce keşfetmek isteyebiliriz. Dünyayı özgürce keşfetmek isteyebiliriz. Bu yönde belki de sınır ötesi deneyimler yaşamak isteyebiliriz. Yani kalıpların, günlük hayatın biraz dışına çıkmak isteyeceğimiz etkiler de söz konusu olabilir. Kısıtlamalardan kurtulmak isteyebilir ve kişisel özgürlüğümüzü ilan etme ihtiyacını da hissedebiliriz. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak sınırların ötesine geçme isteğimiz aktif olabilir bu süreçte. Uzak yolculuklar veya yabancı kültürlerle temaslar söz konusu olabilir, odak noktası olabilir. Az önce de belirttim, inanç sistemimiz, ahlaki kodlarımızı temsil ediyor Yay burcu ve düşünce yapımızda da köklü değişimlere işaret edebilir bu dolunay. İletişim aksı bir diğer taraftan baktığımızda da iletişimde dürüstlük ve açıklık ön plana çıkacaktır. Tabii ki Yay burcu enerjisiyle biraz patavatsız bir enerjiyi de doğru kontrol etmemiz gerekecek diyebiliriz. Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekecektir. Bazı durumlardan kaçmak yerine onları kabul ederek yüzleşmemizi de bu dolunay sürecinde gözlemleyebiliriz hayatımızda. Daha büyük resmi görmeye çalışmamız gerekecek açıkçası. Burada dolunayın o aydınlatıcı ışığı bize yardımcı olacak. Hayatımızı, inançlarımızı sorgulayacağız ve bizi kısıtlayan bağlardan özgürleşmek isteyeceğiz. Bu dolunayın etkisiyle birlikte biraz da bilgeliğe doğru ilerleyeceğimizi söyleyebiliriz. Tarihi bir hizalanma, tabii ki az önce de dediğim gibi sabit yıldızlar devrede olacak burada. Antares sabit yıldızı Akrep burcunun kalbi olarak dikkat çekiyor. Burada Güneş ise Aldebaran Boğa'nın gözü olarak dikkat çekiyor. Burada özellikle güçlü bir etki hissedeceğiz. Yani iyicilden çok güçlü bir enerji hissedebilme ihtimalimiz var. Bu hizalanma önümüzdeki birkaç hafta içerisinde dünya sahnesinde oldukça büyük yankı uyandıracak gelişmeleri gündeme getirebilir. Özellikle liderleri ve belki de dini liderleri daha fazla gündemde görebiliriz bu süreçte. Otorite figürleriyle ilgili çok kritik gelişmeler de bizi bekleyecektir. Diğer taraftan güçlü figürlerin ve önemli kararların vurgulandığı ve aynı zamanda genel atmosferinde daha umutlu ve daha iyimser olabileceği bir süreçte deneyimleyeceğiz. Dikkat etmemiz gereken bir diğer detaysa Venüs, Merkür ve Ay'ın sınır dışında olması. Gezegenlerin sınır dışında olmaları beklenmedik gelişmeleri gündeme getirebilir. Venüs belki de hiç beklemediğimiz bir noktada barışı ve huzuru, adaleti gündeme getirebilir. Olması gerektiği gibi tabii ki, veya beklenmedik anlaşmazlıklar, beklenmedik bir noktada uzlaşmanın kırılması gibi durumlar da söz konusu olabilir. Hem Venüs
hem Merkür, ikisi aynı anda sınır dışında olduğundan dolayı oldukça önemli. Çünkü sıra dışı bağlantılar, sıra dışı iletişim, anlaşmalar, görüşmeler ve dediğim gibi bir anda da bir barış anlaşması gündeme gelebilir ya da bu görüşmelerde hiç beklenmedik bir krizde söz konusu olabilir. Ayın temsil ettiği konularda da sıra dışı gelişmeler söz konusu olabilir. Ay halkları temsil ettiğinden dolayı da ayaklanmalar, isyanlar, belki de yönetime karşı hareketlerin de bu dönemde daha fazla tetiklenebileceğini söyleyebiliriz. Yine burada sabit yıldız temalarına baktığımız zaman toplu ölümlerle ilgili görüldüklerinden dolayı ayda halkla bağlantılı olduğundan dolayı buna karşı belki biraz dikkatli olmamız da gerekebilir. Antares özellikle kraliyet sabit yıldızı, Perslerin 4 kraliyet sabit yıldızından Batı'nın gözcüsü olarak adlandırdıkları bir sabit yıldız. Muazzam bir tutku, yoğunluk, savaşçı ruh, strateji yeteneği, dönüşüm ve gözü peklik de veriyor. Büyük bir başarı getirir Antares sabit yıldızın natal haritamızda aktifse. Diğer taraftansa bir duygusal yoğunluk ve cesaret de getirecektir bizlere. Bu etkiyle belki de bu dolunayın enerjisini de hissedebiliriz. Dürüstlük sınavı oldukça altını çizeceğimiz bir tema olacak bu dolunayda. Çünkü Dolunay aksında Güneş, dürüstlüğün sembolü olan Aldebaran'la kavuşumda başarının kalıcı olması için kişinin etik değerlerinden sapmaması, intikam duygusundan arınması ve aşırı hırsına yenik düşmemesi oldukça önemli. Aslında geçtiğimiz günlerde de benzer temalardan bahsetmiştik. Bu Dolunay'da yine aynı temayı gündeme getiriyor. Sağlıkla ilgili gözlere dikkat etmemiz gerekecek. Gözlerde zayıflık, yaralanma, kaza riskine karşı dikkat etmeliyiz. Gözde belki iltihaplanmalar söz konusu olabilir. Şiddetli kazalara karşı dikkatli olmamız gerekecektir. Marsiyen enerji sebebiyle belki de dolunay zamanında özellikle ani kazalar, enfeksiyonlar, yangınlar, kavgalar ve cerrahi müdahalelerle ilgili dikkatli olmamız gerekebilir. Bir diğer ana teması ise bu sabit yıldızların kendi sonunu hazırlamak. Yani Antares'in en büyük uyarısı aslında bu. Kendi kendimizi yıkıma uğratmaktan uzak durmalıyız bu süreçte. Yani aksiyonlarımızı çok iyi ölçüp tartmalıyız bu süreçte kısaca. Ya hep ya hiç teması aktif olacaktır. Muazzam bir güç verirken muazzam bir düşüş riskini de beraberinde getirir. O yüzden de bizler burada tabii ki gözümüzü dünya açısından liderlere çevireceğiz. Ateşten bir sınav olarak tanımlıyor kadim kaynaklar baktığımız zaman özellikle Aldebaran'ı da. O yüzden ideolojik çatışmaların, büyük dünya görüşlerinin çatışması, yine İslam dünyasıyla Hristiyan dünyası arasında belki bazı çekişmeleri gözlemleyebiliriz. Haçlı seferlerine işaret eden bir etkileşim olarak tarihte dikkat çekiyor. Askeri hareketlilik, siyasi krizler yine bu dönemde kendini daha güçlü ortaya koyabilir. Hava koşulları açısındansa yine oldukça önemli. Kitlesel felaketleri beraberinde getirebilecek bazı olaylar, doğal afetler gündeme gelebilir. Şiddet içeren olaylar gündeme gelebilir. Fırtınalara karşı oldukça dikkatli olunması gereken bir dönemden de geçtiğimizi söyleyebiliriz. Küresel sağlık sorunları ve salgınlar da yine belki bu süreçte dikkat çekebilir. Antares'in Marsiyen doğası sebebiyle. Özetle dünya astrolojisi açısından baktığımızda etik değerlerini yitirmiş yönetimlerin çöküşü, sınırı aşan askeri gerilimler ve doğanın kontrol edilemeyen gücünün patlak vermesi bu dönemin ana maddeleri olarak dikkat çekecek gibi. Şimdi kısaca bir ülkelere bakalım. Ülke haritaları nasıl etki alıyor bu dolunaydan? Ülke haritalarına bakacak olursak Türkiye an haritası üzerinden başladığımızda Başak Burcu'nun 0 derecesinin yükseldiğini gözlemliyoruz. Türkiye'de bu biraz dikkat çekici. 0 dereceler çok şanslı etkiler getirmeyebilir, biraz risk içerebilir. Özellikle Güney Ay düğümünün de yükselen derecesine yakın olması, özellikle ve birinci evin halkı temsil ediyor olması
zorlu bazı durumlarla karşılaşabileceğimizi düşündürebilir. Sağlık konusu, salgınlarla ilgili konular, hijyenle ilgili konular, çalışanların haklarıyla ilgili bazı olumsuz konular gündeme gelebilir. Yine Dolunay'ın da an haritasında 4. evde konumlanması beklemediğimiz bazı talihsiz olayların gündeme gelme ihtimalini güçlendirebilir. Özellikle doğal afetlere karşı halka yönelik, halkı tehdit edebilecek unsurlara karşı dikkatli olmakta fayda var bu yay dolunayı sürecinde. Şimdi karşı tarafa baktığımızda Güneş'i orada gözlemliyoruz ve Aldebaran sabit yıldızıyla kavuştuğundan dolayı da liderlerin de belki de bu dolunay sürecinde büyük bir sınav verebileceğini düşünebiliriz. Önemli bir dolunay, zorlayıcı, çok fazla etkisi yok ama zorlayıcılığını ve gücünü giriş kısmında da belirttiğim gibi kraliyet sabit yıldızlarından alıyor ve Türkiye an haritasındaki yerleşimlerde biraz riskli noktalara işaret ediyor. Özellikle Güney Ay düğümünün Başak Burcu'nda yükselen derecesine yakın konumlanması gerçekten de halkın huzuru, sağlığı, bu gibi alanlarda çalışanlarla ilgili alanlarda stresli etkileri getirebilir. Peki Türkiye haritasında hangi dereceler tetiklenecek diye baktığımızda ise herhangi bir dereceye denk gelmese de bizler yine 6. ev konularında bu etkiyi alacağımızı gözlemliyoruz. Yay burcu Türkiye haritasının 6. evini de temsil ettiğinden dolayı yine askeri konular, çalışanlar, sağlık sektörüyle ilgili gelişmeler bu süreçte kendini daha görünür kılabilir. Güneş ise 12. evde. Burada yine Türkiye'nin aslında kontrolü dışında gelişen olaylar karşısında bir sınav verme ihtimaline işaret ediyor ve bu sınavı tabii ki kim verecek? Liderler verecek. Burada halkın zarar görebileceği durumlara karşı çok dikkatli adımlar atılması gereken bir dönemde olduğumuzu da söyleyebiliriz ki tabii ki yine 6. evde bizler bu etkiyi alacağımızdan dolayı sağlıkla ilgili konulara bir kez daha gökyüzünün Türkiye haritası üzerinden dikkat çektiğini belirtmekte de fayda var. Başak Burcu Türkiye an haritasında 4. evi kesmesi sebebiyle halka yönelik önemli gelişmelerin, halkı belki de biraz endişelendirebilecek gelişmelerin bu süreçte gündeme gelme ihtimali biraz yüksek. Buna gerçekten de dikkat etmemiz gerekecek gibi görünüyor dolunay sürecinde. Güneş dönüşü haritamıza baktığımız zamansa 10. evimizde bu etkiyi alacağımızdan dolayı liderler ve yönetimlerin gerçekten de ciddi bir sınavdan geçebileceği bir dolunay olacağını bir kez daha söyleyebiliriz. Özellikle Jüpiter-Kiron karesi Güneş dönüşü haritada dikkat çekiyor. Askeri konularda, 6. ev konularında yani sağlıkla ilgili, çalışanlarla ilgili, belki günlük rutinimiz, gıda, enflasyonla ilgili, ticari hayatla ilgili zorlayıcı bazı etkiler kendini gösterebilir. Yine burada da daha fazla ekonomik koşulların, güvenlikle ilgili koşulların ülkemizi zorlayacağını söyleyebiliriz farklı açılardan baktığımızda da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haritasına baktığımız zamansa 31 Mayıs'taki bu dolunayın sağlığıyla ilgili konuları gündeme getirme ihtimali var. Aynı zamanda yükselen derecesinde gerçekleşiyor. Şans noktasıyla Güneş'in kare yapması, Mars-Satürn karşıtlığı da söz konusu. Özellikle meclis, belediyeler, muhalefetle ilgili konuların tetikleneceği bir dönem olacak. Özellikle yine Özgür Özel'in haritasının Mayıs ayı içerisinde olumlu etkileri aldığını, Güneş'in pozitif etkileri aldığını belirtmiştim. O nedenle belki bu iki kutup arasındaki çekişmede biraz daha güçlenebilir bu süreçte. Komşu Yunanistan'a bakacak olursak Yunanistan haritasının çok fazla stresli ve zorlayıcı açılar aldığını gözlemliyoruz. Halka ayaklanmaları, doğal afetlere karşı oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. Bu süreçte iç güvenlik konuları onları da biraz zorlayabilir. Özellikle muhalefet tarafı yönetimi de zorlayabilir bu süreçte. Ortalık biraz Yunanistan'da da karışacak gibi görünüyor. Amerika haritasına bakacak olursak bu dolunayın yükselen dereceleriyle kavuşumda gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu da özellikle Amerika'da
halkları ilgilendiren konuların, belki de halk ayaklanmaların, özgürlük arayışının ve belki de artık yönetimi olan inancın ciddi bir şekilde sorgulandığı bir süreç olabilir. Amerika'nın savaş sahnesinde beklenmedik gelişmeler söz konusu olacaktır. İç siyasette muhalefet tarafında olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Trump'ın bir gün böyle bir gün öyle açıklamalarının devamının geleceğini söyleyebiliriz. Yine barış politikalarından uzak bir senaryoyu takip etmeleri de ihtimal. Ancak diğer taraftansa Mayıs ayının Mayıs sonu göstergelerinin de özellikle Amerika, İran ve aslında savaş atmosferi yaşayan ülkeler çerçevesinde de daha fazla uzlaşım trafiğinin artabileceğini söyleyebiliriz ki Amerika haritasını da yine bizler detaylı analiz yaptığımız zaman da saldırgan politikalara devam etme ihtimali olsa da diğer taraftansa uzlaşı trafiğinin kendini daha güçlü gösterebileceği bir döneme de giriş yapabiliriz. 27 Mayıs Trump yönetimi için önemli bir tarih olarak dikkat çekiyor. Yönetim kadroları izledikleri siyaset alanında değişim gündeme gelebilir. Trump haritasında 4. evde gerçekleşecek olan Dolunay'ın Plüton'la uyumlu açıda gerçekleşmesi yine belki de FBI ve gizli güçler tarafından bir destek alabileceğini bizlere düşündürüyor. Aslında zaten Trump'ın tamamen bu süreçte çok da kendi başına hareket etmediği gündeme defalarca geldi. Bu gündemlerle yine daha fazla karşılaşabiliriz bu süreçte de. Mars derecesi Trump haritasında aktif olacağından dolayı mülteciler, göçmenler ve uluslararası alanda saldırgan tutumunu devam ettireceğini düşünebiliriz. Sert çıkışları olacağını da yine bu dönemde gözlemleyeceğiz gibi duruyor. İran haritasına geldiğimiz zamansa 31 Mayıs'taki Dolunay'dan daha fazla yönetim kadrolarının etki alabileceğini düşünüyorum. Uluslararası bir uzlaşma gündemi ön plana çıkabilir bu süreçte. Güneş dönüşü haritalarında özellikle yükselen derecelerinde gerçekleşen Dolunay'da yeni bir başlangıç, yeni bir yapılanma sürecini oldukça güçlü bir şekilde tetikleyebilir bu süreçte. 31 Mayıs'taki yay dolunayı Hamaney'in liderliğini destekleyici nitelikte etkilere işaret ediyor. Özellikle Hamaney Mayıs ayı içerisinde gücünü daha da katlayabilir diye zaten yorumlarım olmuştu. Yönetimsel alanda da içte de bu gücünü artıracak gibi görünüyor. İsrail'e bakacak olursak Dolunay bazı kayıplar getirebilir gibi görünüyor haritalarında. Bazı konularda geri adımlar atabilirler, vazgeçebilirler. Bu Dolunay'la birlikte İsrail hedefini gerçekleştirmek için yeni kararlar ortaya atacak gibi duruyor. Dıştan destek alacağı dönemlerde olacak bu. Yüksek ihtimalle Amerika olacaktır. Uluslararası diyalogları belki bu süreçte artabilir. Daha bir uzlaşmacı politika izler gibi görünmeye çalışacaklar. Ancak çok da aslında gerçeğin o şekilde olmadığını gözlemleyeceğiz gibi. 31 Mayıs yay dolunayının iz düşüm haritası oldukça önemli. Çünkü dolunay hattı İran üzerinden geçiyor. Uranüs hattı Suriye, Türkiye sınırına işaret ediyor. Bu bölgede sürpriz bir hareketlenme kendini gösterebilir. Yılbaşı videolarımızda da belli dönemlerde Türkiye'nin bir çatışmaya çekilme ihtimalinden bahsetmiştik. Biraz stresli Türkiye haritası açıkçası. Bu süreçte yine Türkiye haritası üzerindeki değerlendirmelerde de askeri konuların daha fazla gündeme geleceği biraz vurgu kazanıyor. Hava koşulları açısındansa Güneydoğu Anadolu bölgesi dikkat çekiyor bu dönemde. Fırtınalı hava koşulları bu alanda etkili olabilir. Yine deprem riski de bu alanda kendini daha güçlü gösterebilir. Şimdi geçelim burçlarınız özelinde bu dolunayın sizlere ne getireceğini detaylandırmaya. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları 31 Mayıs'ta Antares sabit yıldızı ile kavuşumda yay burcunun 9. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle sabah
11.44'te önemli bir dolunay deneyimliyoruz. Bu dolunay bizim için ne ifade edecek detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi mutlaka yanıtlıyorum biliyorsunuz, bırakabilirsiniz yorumlar kısmına. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz ve videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Bu dolunay bizim 9. evimize işaret ediyor. Tam da yay burcu temaları ve 9. alan bizim için yurt dışı bağlantılı konular demek. Yabancılarla iletişim, ulaşım, ticaret demek. Belki de yurt dışına yerleşmek, yurt dışına taşınmak, seyahat anlamına geliyor. Bu konularda bir şeylerin sonuca vardığını gözlemleyebiliriz. Hatta vize başvurularımızdan sonuç aldığımız dönemler dahi olabilir. Sınavlarımız, eğer bir yüksek eğitim alıyorsak, mesleki bir eğitim alıyorsak, sınavlarımızı geçtiğimizi, başarıya ulaştığımızı gözlemleyebiliriz bu süreçte. Yaşam felsefemiz, hayata bakış açımız, inançlarımız büyük resmi görebilmekle bağlantılıdır. Biraz daha derinlemesine bazı şeyleri düşünmekle de ilgilidir aslında. O yüzden de bizler bu dolunay çerçevesinde bu konu başlıklarına odaklanacağız gibi görünüyor. Yine sosyal medya araçlarında daha bilinir olmaya çalışıyorsak, mesleki konularda yine daha bilinir olmak, uzmanlaşmak, terfi almak, tayin gibi konularda beklentilerimiz varsa bunlarla ilgili de sonuçlar aldığımız bir dolunay söz konusu olabilir. Antares sabit yıldızı da burada bize güç veriyor. Dikkat etmemiz gereken detaysa nedir? Burada Güneş tabii ki baktığımız zaman İkizler Burcu'nda, Aldebaran sabit yıldızıyla kavuşumda. İki önemli sabit yıldızın bu karşıt duruşu bizi bir sınava tabi tutacak, bir dürüstlük sınavına tabi tutacak. Bizler 9. ev konularında yaptığımız girişimlerde öncelikle kendimize karşı ne kadar dürüstüz, ne kadar iyi yönde düşünüyoruz. Yani başkalarının bizim alacağımız aksiyonlardan zarar görmemesi gerekiyor. Bunu çok iyi belirlememiz gerekiyor. Çünkü Antares sabit yıldızı da birdenbire bir başarı getirebilir bizlere ama gerçekten o başarıyı bizler iyi yönde kullanmazsak tepetaklak geri geldiğimiz yere yuvarlanabiliriz. Bunun bilincinde olarak intikamlarımızdan, hırslarımızdan uzak durarak bu enerjiyi değerlendirip gerçekten o dolunayın tamamlayıcı enerjisiyle bir şeyleri gerçekleştirme yolunda ilerlememiz gerekiyor. Dolunay bu konulara işaret edecek. Tabii ki 3-9 ev aksı yakın mesafe, kısa mesafe ilişkilerle ilgili değerlendirilebilir. Kendi yakın akrabalarınız, eşinizin akrabaları arasında bir gerilim belki bu süreçte kendini gösterebilir ama bizim yapmamız gereken bir noktada da temel öğretilerimizi katlayarak, belki biraz büyüterek, yaşama bakış açımızı genişleterek bir şeyleri başarma, buna odaklanmamız gerekecek. Artık ilk aldığımız o temel eğitim, temel bilgiler, öğretiler, bu aile ilişkileri olabilir, belki hayata bakış açımız olabilir. Bunu genişletmenin ve bu şekilde başarıya ulaşmanın zamanı geldiğini hatırlatacak bize gökyüzü. Dolunayın öncesinde önemli iki açı var dikkat etmemiz gereken. Bunlardan bir tanesi 26 Mayıs'ta Mars-Plüton karesi ve 29 Mayıs'taki Venüs-Satürn karesi. Mars-Plüton karesi yine tabii ki 2 ve 11 ev aksına işaret ediyor. Bu alandaki bu kare açı özellikle sosyal çevre ilişkilerimizde güven konularını biraz gündeme getirecektir. Zorlayıcı bir şekilde sosyal çevremizin belki üzerimizde biraz baskı oluşturduğunu ve bununla mücadele etmemiz gerekliliğini düşündürebilir. İleriye yönelik, geleceğe yönelik projelerimizin veya hedeflerimizin maddi boyutunun bizi biraz zorladığını da gözlemleyebiliriz. O sıkıntıyı daha derinden hissedebiliriz. 29 Mayıs'taki Venüs ve Satürn karesi ise 4-1 ev aksında etkisini hissettirecek. Yani ailevi ilişkiler içerisinde bazı stresler söz konusu olabilir. Kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Değerinizin bilinmediğini hissedebilirsiniz. Ailenize, yuvanıza, yaşantınıza özen gösterdiğiniz alanlarda
Belki de yaptıklarınızın görülmediğini düşünebilirsiniz. Bir değersizlik hissi oluşacaktır burada. Kendi özünüzdeki bazı düşünce kalıplarınızın sorun yarattığı gelişmeler de söz konusu olabilir. Bu ilişkilerinizi gerebilir. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var. Yine kariyerle ilgili konularda da ilişkilerinize dikkat etmeniz bir noktada da düşünülebilir. Ev, emlak, yuva, barınmayla ilgili konularda da bedel, fiyat gibi konularda, ücret gibi konularda değersizleştirilme teması gündeme gelebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dolunay'ın çok fazla açısı söz konusu değil. Satürn'le destekleyici açısı var. Bu da kişisel gelişimi, kişisel yapılanmayı aslında bir noktada destekliyor. Yine Neptün'le de uzaktan olsa, Plüton'la da uzaktan da olsa destekleyici açıları var. Bunlar aslında hepsi bir yapılanma, bir değişim, dönüşüme işaret edecek ve Antares'in o enerjisiyle birlikte de bizler başarıya ulaşabileceğimiz bir dolunay gözlemleyebiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları 31 Mayıs'ta Türkiye Ankara saatiyle 11.44'te sabah saatlerinde Yay burcunun 9. derecesinde Antares sabit yıldızıyla kavuşumda bir kraliyet sabit yıldızıyla kavuşumda dolunay deneyimliyoruz. Bu dolunay bizim için ne ifade edecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videoyu beğenerek yine hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Yay burcu demek bizim 8. evimiz demek sevgili yükselen boğa burçları. O yüzden bizler güçlü bir değişim dönüşüm temasına odaklanacağız diyebiliriz sizin açınızdan bu dolunayda. Antares sabit yıldızı da bizi başarıya ulaştırmak için destekliyor. Ancak büyük bir sınav vereceğimiz bir dolunay olma ihtimali de ihtimaller arasında. Çünkü Güneş'in de Aldebaran sabit yıldızı ile kavuşumda olması bir büyük sınava da tabi tutulacağımıza, bir dürüstlük sınavına da tabi tutulacağımıza işaret ediyor. Değişim, dönüşüm gerçekleştirirken, hayatımızda yeni bir yapılanmaya giderken kendimize karşı, çevremizdekilere karşı ne kadar dürüstüz ve Antares'in verdiği o iyicil, pozitif enerjiyi gerçekten de faydalı bir şekilde, herkesin faydasına olacak bir şekilde kullanacak mıyız? Burada büyük bir sınav verebiliriz. Çünkü intikamdan, hırstan uzak durmamız gerekiyor. Kendi hırslarımıza yenilmememiz gerekiyor ve o başarıyı elde ettiğimizde de dediğim gibi daha pozitif yönde nasıl istikrar sağlarız buna odaklanmamız gerekiyor. Zira Antares sabit yıldızının o enerjisiyle birlikte birdenbire yakaladığımız o başarıyı düşüşle de sonuçlandırabiliriz. Buna karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii ki 8. ev sadece kişisel gelişim, değişim, dönüşümle alakalı değildir. Alacak, verecek, nafaka, kredi, belki bir yerden bir yardım parası bekliyorsanız, bir destek parası bekliyorsanız bunun sonuçlandığını görebilirsiniz. Bu da bir başarıdır. Veya bir yerden pasif gelir elde etmeyi başarabilirsiniz. Alacak, verecek, nafaka, kredi gibi gündemleriniz varsa bunların olumlu yönde sonuçlandığını gözlemleyebilirsiniz. Ancak belirttiğim gibi bu elde edeceğiniz kazançları sadece iyiliğinize ve etrafınızdakilerin de iyiliğine kullanmanız şartıyla aslında bu başarının istikrarlı olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum. Destekleyici bir dolunay, evet bazı şeyler bizi gerebilir. 2-8 ev aksında bir gerilim söz konusu günün sonunda ama kişisel kazançlar, ortak kazançlar aksında biraz gerilim olabilir ya da kişisel güvenceler, ortak güvenceler bu noktada sınanabilir. Bu yönde de bir sınav verme ihtimalimiz söz konusu olabilir ama dediğim gibi pozitif kullanabildiğimiz takdirde bu dolunayı olumlu yönde ileriki dönemleri de şekillendirebileceğimize işaret ediyor. Yay burcu büyük resmi görmekle de bağlantılıdır. O yüzden bu belirttiğim konu başlıklarında bizler resmin bütününü görebiliyor muyuz? Yani maddi konularda herhangi bir gündemimiz varsa bizler aksiyon alırken, hareket ederken küçük çapta mı
bakış açısıyla ilerliyoruz yoksa bakış açımızı olabildiğince geniş mi tutuyoruz? Derinlemesine düşünmemiz gerekecek konuları ele alırken yüzeysel bilgilerle, yüzeysel bazı yaklaşımlarla sonuç alamayacağız. İşte o yüzden de biraz dürüst olmamız da gerekiyor kendimize. Yani o bilgi yetersizliğimizi, bakış açımızın yetersizliğini de hesaba katmamız ve biraz kendimizi geliştirmenin de gerekliliğini fark etmemiz gerekecek ilerleme sağlayabilmemiz için. Plüton'dan, Satürn'den, Neptün'den uzaktan da olsa destekleyici açılar alması da yapısal sistemler ve ideallerimiz doğrultusunda da değişim, dönüşüm ve onları gerçekleştirme şansını bize vereceğini düşünebiliriz. Kariyerimize yansımaları olumlu olabilir. İç dünyamızdaki aydınlanma açısından ideallerimiz, hedeflerimize odaklanmamız açısından da yine pozitif etkilerini gösterecek gibi görünüyor bu dolunay. Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise dolunayın öncesindeki iki önemli açı Mars ve Plüton karesi 26 Mayıs'ta kendini gösteriyor. Mars ve Plüton'un karesi kariyer alanımızda bazı güç dengelerinin bizi zorlayacağına işaret ediyor. Belki o alanda bazı şeyleri geride bırakmak bizi zorlayabilir. Bir şeyleri artık geride bırakmak, bir şeyleri değiştirip dönüştürmek üzerimizde bir baskı oluşturabilir veya patronlarımız, üstlerimizin de bizi biraz zorladığını hissedebiliriz. İşte tam da bu noktada belki de işte bir şeyleri geride bırakmanın zamanı ve da bazı konularda fedakarlık yapmanın zamanı geldiğini zor da olsa gözlemleyebiliriz. Venüs ve Satürn'ün kare açısıysa bir diğer taraftan yakın akraba, yakın çevre ilişkilerimizi biraz zorlaştırabilir. Arka planda bazı işler döndüğünü gözlemleyebiliriz, bazı yapılanmalar olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu da bizim değersizleştirilmeye çalıştığımıza işaret edebilir, bunu fark edebiliriz. Arka planda bu yönde gelişmeler söz konusu olabilir. Yine belki özellikle eşinizin akrabalarıyla ilgili ilişkilerde arka planda bazı gelişmeler olduğunu ve sizi biraz küçük düşürmeye çalıştıklarını da gözlemleyebilirsiniz ama yakın çevre ilişkileriniz de yine bu alanda etki alıyor. Genel olarak dolunay oldukça destekleyici ve sabit kraliyet yıldızları bizi destekliyor. O gücü pozitif yönde kullanarak başarıya ulaşabiliriz. 8. ev konularımız aktif olacak temelde. Diğer taraftansa ilişkilerimiz, kariyerimiz noktasında da desteklendiğimiz etkiler söz konusu var ama dolunayın öncesindeki etkilere de biraz dikkat etmemiz gerekecek. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları 31 Mayıs'ta Yay burcunun 9. derecesinde tam da sizin karşı evinizde Antares sabit yıldızı ile kavuşumda Türkiye Ankara saatiyle sabah 11.44'te önemli bir dolunay deneyimliyoruz. Bu dolunay tabii ki sizin 7. evinize işaret edecek, yani ilişkiler, evlilik konuları bu dönemde biraz daha fazla dikkat çekecek gibi görünüyor. Bazı şeylerin sonuçlandığını, sonlandığını görebilirsiniz. Bir çaba ortaya koyduysanız bu çabalardan artık verim almaya başladığınızı gözlemleyebileceksiniz ama detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi her zaman yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilir ve videolarımı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Önemli bir dolunay ilişki alanımıza işaret ediyor dedik. Tabii ki bu ilişkide bir kırılma noktası da olabilir. İlişkiyi yapılandırmak, başarılı bir ilişki yürütmek açısından da destekleyici olabilir. Etkiler pozitif, Yay burcu pozitif bir enerjiye işaret eder. Büyüme enerjisidir. Sorunları büyütmek yerine çözümleri büyütmemiz bizim için daha faydalı olacaktır bu dolunay sürecinde. Antares sabit yıldızı ile kavuşumda Antares oldukça pozitif bir destek verebilir bize. Başarı elimizde ancak hırsımıza, intikam arzumuza yenik düşmememiz gerekiyor sevgili yükselen ikizler burçları. Çünkü kısa süreli bir başarı sonrasında düşüşü beraberinde getirebilir. Böyle bir
art niyetimiz varsa geri planda. Bizler hem kendimiz hem karşımızdaki kişilerin iyiliğini düşünüp bu şekilde hareket ettikten sonra ve dediğim gibi kişisel hırslarımıza yenik düşmedikten sonra, dürüst olduktan sonra hem kendimize hem karşımızdakilere başarı bizim için kaçınılmaz olacaktır. İlişkilerde istikrar ve uzun süreli bir mutluluk bizi bekliyor olabilir. Bu fırsatı kaçırmamamız, iyi niyetle ve belki de büyük resmi görerek hareket etmemiz, o dürüstlük sınavından da geçer not alarak hareket etmemiz gerekiyor. Peki neden? Çünkü Güneş de Aldebaran sabit yıldızıyla kavuşuyor ve Aldebaran da bizi biraz sınava tabi tutabilir. 1-7 ev aksında, yani ben ve biz olma konusunda ne kadar başarılıyız, ne kadar hırslarımızı kişisel, belki de o hırslarımızı geride tutarak yol alabiliyoruz ilişki alanımızda. Burada bir önemli sınav verebileceğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki ilişkimiz artık çok da istediğimiz gibi ilerlemiyorsa, bizi mutlu etmiyorsa da burada da belki de artık yolları ayırma zamanı geldiğini netleştirebilirsiniz. Çünkü biz sonuç alma aşamasındayız. Eğer iki kişiyi de bu mutlu edecekse birbirimizi yormaya ve üzmeye de gerek yoksa artık dediğim gibi olumlu yönde yine düşünerek aksiyon alabiliriz. Hayatımızda büyük resmi görmek gerekiyor. Belki biraz daha konuları derinlemesine almamız gerekiyor. İkizler Yay aksı biraz da yüzeysellik ve daha derin düşünce odaklı olmakla ilgilidir. İlişkiye olan inancınızı da belki biraz sorgulamanız gerekebilir bu süreçte ve bir sonuca ulaştırmanız da gerekebilir sevgili yükselen ikizler burçları. Destekleyici bir dolunay. Plüton'dan, Satürn'den, Neptün'den uzaktan da olsa destekler alıyor ve bu uzun vadede size gerçekten de ilişkinizle ilgili büyük bir mutluluk vaat edebilir. O yüzden bu dolunayda evliliğinizle, ilişkinizle ilgili atacağınız adımlar sizin için kadersel olabilir. Diğer taraftan aynı şekilde ortaklı işleriniz, rekabetli olduğunuz alanlarla ilgili de değerlendirilebilir. Hırslarınıza yenik düşmeden, düşmanlarınızı da artık böyle çok hırpalamadan diyelim ya da iş ortağınızı da önemli kararlar, sonuç getiren kararlar verebileceğiniz bir dolunay olacağına işaret ediyor gökyüzü. Dikkat etmemiz gereken iki detay var bu dolunayın öncesinde. Biri Mars-Plüton karesi. Mars-Plüton karesi 12-9 ev aksına işaret ettiğinden dolayı da özellikle beklemediğimiz alanlardan zorlayıcı etkiler alabiliriz gibi görünüyor. Bu güvenceler temelinde olabilir. Yurt dışı, meslekte uzmanlaşma, yükselme, yabancılarla olan ilişkiler, seyahatlerle ilgili alanlarda bazı zorluklar gündeme gelebilir. Beklenmedik gelişmeler bizi biraz yorabilir açıkçası. Bir noktada da aslında bazı konularda artık arınmanın, bir şeyleri geride bırakmanın zamanı geldiğini, zor da olsa bize yaşatacak gelişmeler de söz konusu olabilir. Bunlar geleceğimiz ve gelecek güvencelerimiz temelinde de olabilir. Gözden kaçırdığımız detaylar bizi zorlayabilir bu süreçte. İşte bir kez daha geniş açıdan olaylara bakabilmek bizi daha rahatlatacak bu süreçte. Daha sonrasındaysa 29 Mayıs'ta da Venüs ve Satürn'ün kare açısı 2 ve 9 ev aksına işaret ediyor. 2-9 ev aksı da maddi güvenceler, geleceğimize yönelik girişimlerimiz noktasında yine bizi biraz zorlayabilir. Geleceğimizi yapılandırmaya çalışırken şu anki maddi olanaklarımızın, güvencelerimizin biraz değerini yitirdiğini gözlemleyebiliriz. Yani bizler belki de bir yapılanma sürecine doğru ilerliyoruz ama uzun vadeli güvencelerden de sanki kendimizi biraz geri plana düşürüyor olabiliriz. İşte bu yönde daha sağlıklı belki adımlar atmaya dikkat etmemiz gerekebilir. Bütçemiz zayıflayabilir. Yani siz evet ileriye yönelik bir şeyler için yatırım yapıyor olabilirsiniz ama hem bu sizin kendi güveninizi de azaltabilir, kendinize olan güveniniz de azalabilir. Bir diğer taraftan da onun maddi yükümlülükleri de sizi zorlayabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Dolunay ilişkilere ben biz aksına işaret ediyor. Dediğim gibi bir dürüstlük sınavı vereceğiz. Pozitif yönde düşünüp olayları geniş açıdan görüp derinlemesini düşünerek herkesin iyiliği için aksiyon alacağız. Ve bu şekilde de
güzel bir destekleyici dolunay enerjisini aktive edeceğiz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, Türkiye Ankara saatiyle 11.44'te 31 Mayıs'ta Yay burcunun 9. derecesinde Antares sabit yıldızı ile kavuşumda önemli bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bu dolunay bizim için ne ifade edecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi her zaman yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürlerimle. Yengeç burcu demek bizim 6. evimiz demek. Yani çalışma hayatımız, gündelik rutinimiz, sorumluluklarımız, sağlığımız, evcil hayvanlarımız, eğer bir işverensek çalışanlarımızla ilişkilerimiz ve bizim de çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz olarak da değerlendirilebilir. Tüm bu konular çerçevesinde bu dolunay enerjisini hissediyoruz. Dolunaylar bir tamamlanma, bir sonlanma enerjisidir. Ama bizler bunu nasıl hissedeceğiz bu sefer? Çok daha pozitif hissedebiliriz aslında. Yay burcu pozitif bir enerjidir. Yöneticisi Jüpiter genişleme, büyüme ve olumlu yönde ilerleme için bizi destekleyecektir. Ve baktığımız zaman haritada da hem Satürn hem Neptün hem Plüton'un da pozitif yönde destek verdiği bir dolunayla karşı karşıyayız. Diğer taraftan Antares sabit yıldızı da bize bir güç veriyor, başarı gücü veriyor. Ancak bu başarı gücünü bizler olumlu yönde kullanmak durumundayız. Aksi takdirde hırsımıza yenildiğimizde, belki de başkalarının zararına onu kullanmaya çalıştığımızda, yani iş hayatında belki biz bu dolunay sürecinde bir başarı elde edebiliriz ama o başarıyı, o gücü bizler doğru kullanmadığımızda, başkalarının zararına kullandığımız zaman gerçekten de alaşağıda olabiliriz. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Sevgili yükselen yengeç burçları. Zira 6-12 ev aksında bir etkileşim söz konusu. Güneş de Aldebaran sabit yıldızıyla kavuşumda hem kendimize hem de etrafımızdaki kişilere karşı dürüst olmakla da sınanacağımıza işaret ediyor. Yani evet, size bir güç verecek gökyüzü ama bunun ne kadar doğru ve ne kadar dürüstçe ve iyilik çerçevesinde kullanacaksınız, bunun büyük bir sınavını veriyorsunuz. Aksi takdirde de düşüş kaçınılmaz olabilir sizler açısından. Sağlığınızla ilgili de kendinizde ne kadar dürüst olursanız sağlık sorunlarınızı aşmanız da o kadar mümkün ve kolay olabilir. Evcil hayvanlarınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük rutininizde neler varsa hayatınızda gerçekleşen bu konularda iyileştirici bir süreç başlatabilirsiniz dolunayla birlikte. Bu bir yeni ay değil, farkındayım, ama dolunayın enerjisi o kadar destekleyici ki gündeme gelecek olaylar bizi yeni bir başlangıca, yeni bir sürecin başladığına da yönlendirebilir. Plüton destek veriyor. Değişim dönüşüm teması güçlenecektir. Uzaktan da olsa Satürn kariyerle ilgili yapılanma, Neptün kariyer ideallerimizle ilgili önemli pozitif gelişmeleri destekleyebilir. Diğer taraftansa dikkat etmemiz gereken başka unsurlar da var bu dolunayın öncesinde. 26 Mayıs'ta Mars ve Plüton'un karesi aktif olacak. Mars ve Plüton'un karesi özellikle uzun vadeli düşündüğümüz bazı hesaplarımızın bizi zorlayabileceğini gözlemleyebiliriz. Alacak verecek nafaka, krediler, dıştan gelen maddi kaynaklarla ilgili bazı atılımlar, uzun vadeli girişimler yapmışsak bu alanda biraz zorlandığımızı hissedebiliriz. Arkadaşlarımıza borç vermişsek, alacağımız varsa, birisinden belki biz borç almışsak bu aksta biraz zorlayıcı etkiler alabilme ihtimalimiz söz konusu. Geleceğimizi şekillendirmek adına hangi konularda fedakarlık etmemiz gerekiyor? Hangi alanlarda bizler artık bir şeyleri geride bırakarak, fedakarlık ederek ileriye adım atmanın önemini anlayarak aksiyon alacağız? Buna da işaret ettiğini belirtmekte fayda var. Diğer taraftansa burcunuzda seyrine devam eden Venüs ve Satürn arasında 1-4 ev aksında bir kare açı söz konusu. Bu da kariyerinizle ilgili
kendinizi biraz değersiz hissettirebilecek etkilere işaret edebilir. Veya sizler aslında mesleğiniz, kariyeriniz, toplumsal statünüzle ilgili konulardaki o yapı içerisinde kendinizi çok değerli göremiyor olabilirsiniz. Belki yeteneklerinizin yetersiz olduğunu düşündürecek ya da sizin o yapı içerisinde çok da değer göremeyeceğinizi hissettirecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz sevgili yükselen yengeç burçları. Ama bunlara sonrasında dolunayın etkisi daha pozitif olacak. Bu alanı iyileştirecek gelişmelerle de karşılaşabileceğiz. İşte o olumsuz etkileri toparlayacak bir pozitif dolunayla karşılaşacağız ve gerçeklere de biraz daha geniş açıdan bakarak ilerlememiz gerekecek. Gerçeklik sınavı da olabilecek bu bizim açımızdan bir noktada. İnançlarımızı, hayatımızı, belki de o çalışma hayatına bakış açımızı değiştireceğimiz gelişmelerde gündemde olabilecek. Bu konulara biraz da daha derinlemesine odaklanmamızın faydasını görebileceğimiz bir dolunay olacak. Yüzeyselde kalmamamız, daha derinlemesine düşünmemizin bize fayda sağlayacağı ve başarının biraz da bu yolla geleceği bir dolunay olma ihtimali söz konusu. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, 31 Mayıs'ta Türkiye Ankara saatiyle 11.44'te Yay burcunun 9. derecesinde Antares sabit yıldızı ile kavuşumda sizin olumlu açıyla göreceğiniz bir dolunay gerçekleşecek gökyüzünde. Bakalım etkileri nasıl yansıyacak hayatınıza, detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi her zaman yanıtlamaya çalışıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz aynı zamanda. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Yay burcu demek bizim 5. evimiz demek sevgili yükselen aslan burçları. Flört hayatımız, aşk hayatımızla ilgili, çocuklarımızla ilgili, yaptığımız girişimler, yeteneklerimizle kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız alan, konfor alanımızla ilgili, belki biraz beklenmedik harcamalara da dikkat etmemiz gerekebilir ama olumlu bir dolunaydan bahsediyoruz. Yeni girişimlerimiz, riskli girişimlerle ilgili konuların hepsi 5. evimizden soruluyor ve bizler bu konu başlıkları çerçevesinde de bir şeylerden sonuç aldığımızı gözlemleyeceğimiz bir dolunay olacak. Belki bu dolunayla birlikte yeni sürecin başladığını gözlemleyeceğiz. Olumlu etkileri olacak. Yay burcu enerjisi pozitiftir, genişlemeye, ilerlemeye yöneliktir. Değişim dönüşüm de biraz barındırır aslında bünyesinde bir noktada. Ama bizler bu konular çerçevesinde başarıya ulaşma potansiyeline de sahibiz. Çünkü Antares sabit yıldızı başarı potansiyelimizi güçlendiriyor. Dikkat etmemiz gereken detay peki ne olacak bu alanda? Güneş'in de Aldebaran sabit yıldızı ile kavuşumda olması. Güneş bizi biraz da dürüstlük sınavına tabi tutacak Aldebaran'la birlikte. Antares ise bize şu soruyu soracak. Yani siz bir başarıya ulaştınız ancak bu başarıyı iyi niyetle mi kullanacaksınız? Başkalarının yararına mı ve kendi yararınıza mı kullanacaksınız aynı zamanda? Burada kendinize karşı dürüst olmanız gerekliliğini de Güneş ve Aldebaran hatırlatacak sizlere. O yüzden çok önemli bir sınav verebiliriz aslında bizler bu dolunayla birlikte. Başarı gelebilir, belki yeni girişimler yaptığımız zaman çok büyük başarılar elde edebiliriz. Konfor alanımızı genişletebiliriz. Yine maddi alanda bazı genişlemeler söz konusu olabilir. Aşk hayatımız, flört hayatımızda uzun zamandır aradığımız o pozitif etkiyi gözlemleyebiliriz. Ama belirttiğim gibi bizler burada hem kendimize hem de karşımızdaki kişilere, çevremize de biraz dürüst olmak durumundayız. Hırsımıza yenik düşmemiş olmamız gerekiyor. Yani bir şeyleri başaracaksanız hani bunu ispat etmek, belki de çok daha farklı art niyetlerle bu başarıya ulaşma isteğiniz aslında düşüşü de beraberinde getirebilir. Zaten 5. ev riskli bir alan. O yüzden o risk katsayımız biraz yükseliyor sevgili yükselen aslan burçları.
dikkatli olmamız gerekiyor. Yeni bir girişim yapacaksak, aşk hayatımız, çocuklarımız, özellikle maddi alanda konforumuzu artıracak girişimler, yeteneklerimizle kendimizi ortaya koymaya, sahneye çıkmaya hazırlanıyorsak, başkalarının üzerine basmadan, onları ezmeden, etrafımızdaki sosyal çevremize ve kendimize karşı dürüst olarak bir şeyleri başarmak durumundayız ve bu dolunayda aslında bizler belki de hali hazırda bir şeyleri başarabildiğimizi gözlemleyeceğiz ama o başarıyı dediğim gibi bir pozitif ve iyilik tacıyla taçlandırmak durumundayız. Herkesin yararına olması gerekiyor. Hırstan ve art niyetten uzak durmamız gerekiyor uzun vadeli bir başarıyı sürdürebilmek adına. Şimdi bizler tabii ki dolunaydan böyle güzel etkiler alacağız. Bir şeylerin belki de aslında belirttiğim konu başlıklarında sonuca ulaştığını da gözlemleyebileceğiz ama gezegenlerden de uzaktan da olsa destek aldığını gözlemliyoruz. Plüton'dan destek alıyor, Neptün'den destek alıyor, Satürn'den destek alıyor. O yüzden kendi gelişimimizi de aslında büyük oranda destekliyor gökyüzü. O yüzden de yeteneklerinize güvenin, kendinize güvenin, yeteneklerinizi yapılandırmaya, ideallerinizi gerçekleştirmeye odaklanın. Yay burcu büyük resmi görmekle ilgilidir, inançlarınızla ilgilidir. Kendinize inancınız olsun. Belki bazı alanlarda bakış açınızı, yaşam felsefenizi değiştirmeniz gerekiyor. 5. ev konularında bunları dikkate alarak da ilerlememiz bizim için faydalı olacak. Ama dolunayın öncesinde dikkat etmemiz gereken iki açı var. Bunlardan bir tanesi Mars ve Plüton'un karesi. Mars ve Plüton karesi evliliğiniz ve ilişkinizle ilgili alanlarda biraz sizi zorlayabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Güç çekişmeleri, güç çatışmalarına bu dönemde girmemek bizim için faydalı olacaktır. İş ortaklıklarımız söz konusuysa yine aynı şekilde ve rekabet alanındaysak birbirimizin üzerinde gücümüzü ispat etmeye çalışmaktan uzak durmamız gerekecektir. Bu iki taraf için de şartları zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır ve siz aslında kariyerinizle ilgili konularda da çok daha zorlandığınız bir sürece giriş yapabilirsiniz bu şekilde davrandığınız takdirde. Diğer bir açımızsa Venüs ve Satürn'ün kare açısı olacak. Venüs ve Satürn'de 12-9 ev aksımıza işaret ediyor sevgili yükselen aslan burçları. Belki de biraz kendimize inancımızı kaybedebiliriz bu süreçte. Yani bir şeyleri yapılandırabileceğimize dair, bir meslekte yükselebileceğimize dair, yeteneklerimizi geliştirebileceğimize dair arka planda kendimize olan inancımızı, yeteneklerimize olan inancımızı biraz kaybedebiliriz. Bakış açımız bu süreçte çok önemli olacak. Dar açıdan bakmak yerine daha geniş açıdan bakmak, kendi potansiyelimizi, gizli potansiyelimizi keşfedebilmek bizim için çok daha pozitif sonuçlar doğuracaktır. Bu etkileri de bu yönde dikkatli kullanmamız gerekiyor. Yani umutsuzluğa kapılmamak lazım. Kendinize ve yeteneklerinize, potansiyelinize güvenmeniz gerekiyor. Sonrasında zaten bu dolunayda sizi pozitif yönde destekleyecek. Kendinize, çevrenizdeki kişilere karşı dürüst olduğunuz ve herkesin iyiliğini düşündüğünüz müddetçe uzun vadeli başarılar sizinle birlikte olabilir. Bu dolunayla birlikte bir şeyleri başardığınızı gözlemleyebiliyorsanız ya da bu dolunayın getirdiği olaylar sizi bir başarıya yönlendiriyorsa mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları 31 Temmuz'da Yay Burcu'nun 9. derecesinde Ankara saatiyle 11.44'te Antares sabit yıldızıyla kavuşumda önemli bir dolunay deneyimliyoruz. Bakalım bu dolunay sizin hangi yaşam alanlarınıza ne mesajlar yönlendirecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum her zaman biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak yine hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Yay burcu demek sizin 4. eviniz demek. Demek ki odak noktamız ailemiz, yuvamız, özel hayatımız, ev, yuva, barınma konuları olacak sevgili yükselen Başak burçları.
Bu konu başlıklarıyla ilgili bizim devam eden süreçlerimiz, sonuç almayı beklediğimiz süreçlerimiz söz konusuysa dolunayla birlikte bize güç veren ve aslında pozitif yönde sonuçlar aldığımız etkiler gözlemleyebiliriz hayatımızda öncelikle. Tabii ki bu dolunay Antares sabit yıldızıyla kavuşumda olduğundan dolayı dolunayın enerjisiyle birlikte de aslında hayatımızı nasıl yönlendirebileceğimizi, nasıl daha güçlü adımlar atabileceğimizi de gözlemleyebileceğiz. Belki olaylar bizi o noktaya getirecek ama bu konuların temelinde özel hayat, aile, ev, yuva, barınma, belki ebeveynlerimizle ilişkilerimiz olacaktır. Güzel sonuçlar alacağımız bir dolunay olacak. Yay enerjisi pozitiftir. Sonuçta yönetici gezegeni de Jüpiter'dir. Genişleme, biraz olaylara daha geniş açıdan bakma, büyük resmi görebilme temaları önem kazanacaktır. Bu sayede başarının belki de elimize gelebileceğini gözlemleyebiliriz. Daha derinlemesine düşünmemiz, belki de özel hayatımıza olan inancımız, bağlılığımız, belki yine hayatımızı nasıl yönlendirebileceğimizi daha net görebilmemiz açısından dolunay etkilerine daha derinlemesine odaklanmamız gerekebilir sevgili yükselen Başak Burçları. Ailevi konularda yüzeysel kalmaktansa biraz daha derinlemesine almak, yine problemler varsa bu problemleri çözebilmek ve sonuca ulaştırabilmek adına da güzel bir etki yaratacaktır. Antares sabit yıldızı bize güçlü bir enerji veriyor. İyicil değil, güç veriyor. O enerjiyi yönlendirmek sizin elinizde. Olumsuz yönde kullanmak artık sizi başarısızlığa da itebilir. O yüzden de aslında burada bir dürüstlük sınavına da tabi tutuluyoruz. Güneşte Aldebaran sabit yıldızıyla kavuşumda olduğundan dolayı belki size Antares bir başarı getirebilir, güç verebilir. Kendinizi o 4. ev konularında çok güçlü hissedebilirsiniz bu süreçte. Ama hem kendinize hem de çevrenizdeki kişilere karşı ne kadar dürüstsünüz, onların iyiliğine ve kendi iyiliğinize gerçekten dürüstçe inanarak hareket ediyorsanız ve bu yönde sonuçlar almaya çalışıyorsanız o olumlu sonuçları almaya devam etme potansiyeliniz var. Ama eğer hırslarınıza yenik düşüyorsanız, ailevi bazı konularda intikam almak istiyorsanız ya da bir şeyleri hırsla ispat etmeye çalışıyorsanız orada elde edeceğiniz başarının süresi çok kısa olabilir ve alaşağıda olabilirsiniz. Burada dikkatli olun. Yani bu ev, emlak, mal, mülk gibi konularla da bağlantılı olabilir. O yüzden de özel hayatınızın huzurunu, kendinizi huzurlu ve biraz da izole hissettiğiniz o alanı, kendinizi rahat hissettiğiniz o alanı muhafaza edebilmek için kişisel hırslarımızdan biraz uzak durmamız gerekecek. Aile içi hayatımızda da huzuru sağlamak ve devamlılığını sağlamanın yolu da buradan geçecek. Yani dürüst olun, hırslarınıza yenik düşmeyin, kötü düşünmeyin. Dediğim gibi Yay burcunun ve Jüpiter'in o pozitif enerjisini kullanın, iyi yönde düşünün, büyük resmi görün ve burada başarıya ulaşın ve bunu daimi kılın sevgili yükselen Başak Burçları. Diğer taraftan baktığımızda birçok gezegenin de aslında uzaktan da olsa bu dolunay derecesini olumlu gördüğünü gözlemliyoruz. Satürn en yakın derecede baktığımız zaman demek ki bizler aile içi bazı problemleri çözmek, problemleri aşmak, onları değiştirip dönüştürmek ya da ev, emlak, barınma, nafaka, miras gibi konularda, ailevi konularda bir şeyleri olumlu yönde yapılandırmak için de aksiyon alabiliriz. Bu dolunayla birlikte olumlu sonuçlar alabildiğimiz yapıcı girişimlerde bulunabiliriz. Neptünle uzaktan da olsa yine bir destekleyici açısı var. Değişim, dönüşüm ideallerimiz için, yine maddi konulardaki hedeflerimiz için pozitif destekler sunuyor ve Plüton'dan da yine güzel bir destek alıyoruz. Plüton'da yine ailevi sorumluluklarımız, özel hayatımızı idame ettirmek için girdiğimiz o ağır sorumlulukların da biraz değişmesi, dönüşmesi için ve bizi hafifletmesi için destek veriyor. Dediğim gibi pozitif etkilere sahip, uzun vadeli pozitif düşündüğümüz ve genişlemeyi hedeflediğimiz olumlu yönde takdirde
etkilerini olumlu göreceğimiz bir dolunay. Ancak öncesinde dikkat etmemiz gereken iki açı var. Bunlardan bir tanesi 26 Mayıs'ta Mars ve Plüton'un kare açısı. Mars ve Plüton'un kare açısı meslekte yükselme, çalışma hayatımızda belki de yeteneklerimizi, gelişimimizi ne kadar ortaya koyabildiğimizle ilgili biraz zorlayıcı etkiler alabiliriz. Krizler, problemler kendini daha gösterir olabilir bu tarihte. 29 Mayıs'ta ise Venüs ve Satürn'ün kare açısı söz konusu olacağından dolayı da yine aslında 8. ev vurgusu burada biraz güçlenecek. Yani bizler geleceğe yönelik girişimlerimiz noktasında ne kadar başarılıyız? Burada belki çabalarımızı biraz yetersiz görebiliriz. Kendimize olan inancımız biraz düşük olabilir ya da sosyal çevremizde geleceğimize yönelik yaptığımız girişimler çok değerli bulunmayabilir. Biraz zayıf konumlandırılabiliriz bu alanda da. Arkadaşlık ilişkilerimizi yapılandırmak açısından da biraz zayıf kaldığımızı düşünebiliriz. Olabilir ama sonrasında dediğim gibi özel hayatımız alanındaki o güçlenme tüm diğer alanlara da pozitif yansımalar yapacaktır. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları 31 Mayıs'ta Yay burcunun 9. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle 11.44'te sabah saatlerinde Antares sabit yıldızı ile kavuşumda önemli bir dolunay deneyimliyoruz. Bakalım bu dolunayın bize verdiği mesaj ne olacak terazi burçları için? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi her zaman yanıtlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürlerimle. Sevgili yükselen terazi burçları, yay burcu demek sizin 3. eviniz demek. Demek ki bizim odak noktamız biraz yine yeteneklerimiz olacak, yeteneklerimizi parlatmak olacak, iletişim olacak, ticaret, ulaşım, eğitim konuları ön planda olacaktır. Ama bir diğer taraftan da kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerimiz odak noktamız olabilir. Yeteneklerimizle belki de bir şeyler üretmek, o alanda gerçekleştirmek hedeflerimizi daha ön planda olacaktır. Tüm bu konu başlıkları çerçevesinde sonuç aldığımız ama başarılı sonuçlar aldığımız ya da o başarılı süreci başlatan etkiler aldığımız bir dolunayda söz konusu olabilir. Zira Antares sabit yıldızı bize güç veriyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu güç iyicil veya kötücül değil. Bunu o yönlerde kullanmak tamamen bizim elimizde ve gökyüzü zaten bu yıldızın temaları da bizi uyarıyor. Yani siz bu gücü iyilik için hırslarınızdan, intikamdan uzak durarak kullanıyorsanız başarınız daimi olabilir. Ancak eğer bazı art hesaplara yenik düşüyorsanız geri planda, hırslarınıza yenik düşüyorsanız, gücünüzü ispat etmek istiyorsanız ya da şu an için iyi görünüp sonrasında başkaları için zarar getirecek bazı atılımlar yapıyorsanız, burada alaşağı olacak olan kişi kısa vadede yine siz olabilirsiniz. Kendi kuyunuzu kazabilirsiniz. Dikkat etmekte fayda var. Özellikle ticaret, ulaşım, eğitim ve yeteneklerinizle bağlantılı alanlarda gerçekten de hırstan uzak durmamız gerekiyor. Zaten burada güneş tarafına baktığımız zaman da orada da güneş Aldebaran sabit yıldızıyla kavuşumda olduğundan dolayı ve o da bizi bir dürüstlük sınavına tabi tutacağından dolayı işte iki sınavı aynı anda vereceğiz ve iki sınavın harmanlanarak sonucunu görebileceğiz hayatımızda. Hem kendimize hem başkalarına ne kadar dürüstsek, ne kadar onların iyiliğini de kendi iyiliğimiz kadar düşünüyor ve aksiyon alıyorsak başarı bizim için o kadar kalıcı
olacak. Şartlar bunlar. İstediğiniz gibi bu enerjiyi değerlendirebilirsiniz. Biraz bakış açımızı genişletmek gerekecek. İşte o üçüncü ev konuları, az önce saydığım konulara belki bağlantılar kurmak. Yay zaten genişletici bir enerjidir. Yani iletişim ağınızı genişletmek, mesleki konularda özellikle bazı önemli adımlar atmak istiyorsanız bu alanda başarılı olabilirsiniz. Bu size fayda getirecektir. Yakın çevre ilişkilerinizde problemler varsa başarılı bir şekilde iyileştirme potansiyeliniz, barışı ortaya çıkarma potansiyeliniz söz konusu olacaktır. Bu olaylara bakış açınızı da biraz derinleştirmeniz, genişletmeniz, büyük resmi görmeniz, olumlu ve pozitif bir sonuca ulaşmanız ihtimalini de güçlendirecektir sevgili yükselen terazi burçları. Dolunayın enerjisi bu şekilde ve baktığımızda birçok gezegen tarafından da uzaktan da olsa destek alıyor ve en yakın desteği aslında Satürn'den alıyor. Evliliğimiz, ilişkimizle ilgili konularda bizler daha yapıcı iletişim kurarsak ilişkimize pozitif yansımaları olabilir. İlişkimize olan inancımızı pekiştirebilir. Kendimizi bu alanda daha başarılı hissedebiliriz. Yani iletişim bizim odak noktamız ve çözüm noktamız olabilir. İdeal evliliğe, ideal birlikteliğe bizi ulaştıracak detay iletişimden geçiyor, birbirimizi anlamaktan geçiyor. Bu konulara gerçekten de daha geniş perspektiften bakıp gelişme ihtiyacımızı görüp bu alana odaklanmamız bize fayda sağlayacaktır. Çünkü hem Satürn hem de Neptün'den güzel destekler alıyor. Plüton'dan da bir desteğimiz söz konusu. Plüton da yine yeteneklerimizi parlatmak adına bize destek verecektir. Belki bazı gereksiz harcamalarımızdan, gereksiz konfor arayışlarımızdan fedakarlık etmemizin de bize fayda sağlayacağını gözlemleyebileceğimiz bir süreç söz konusu olabilir. Gizli ilişkilerle ilgili de artık kendimize karşı daha dürüst, çevremizdekilere karşı daha dürüst olduğumuz durumda bizler hayatımızda başarılı ve daha istikrarlı, bize huzur veren ilişkiler ve bağlantılar da kurabiliriz sevgili yükselen terazi burçları. Dolunayın öncesinde ancak dikkat etmemiz gereken iki detay var. Bunlardan biri Mars ve Plüton'un kare açısı. O yüzden yine o özel hayatımızda, aşk hayatımızda, gizli ilişkilerimiz söz konusuysa bunun bir kriz yaratma potansiyelini bilerek hareket etmemiz gerekecektir. Bir kriz gerçekten de burada patlak verebilir. Yine ortak gelirler, ortak giderler, nafaka, çocuklarla ilgili konularda güç dengeleri bizi biraz zorlayabilir. Aynı zamanda yine 29 Mayıs'ta da Venüs ve Satürn'ün kare açısı 7-10 ev aksına işaret ettiğinden dolayı evliliğimizle ilgili, ilişkimizle ilgili, ortaklı işlerimizde, rekabetli olduğumuz alanlarda kendimizi biraz değersiz, yeteneksiz veya vasıfsız da hissedebiliriz ya da olaylar bizi bu yönde hissettirebilir. O yüzden kiminle ilişki yaşadığınız, partnerinizin kim olduğu, kiminle rekabet ettiğiniz bu süreçte çok önem kazanacak. Kendinizi belki de yetersiz hissettirecek ama burada da yine kendinize karşı dürüst olmanız, gerçekten de yetersizseniz o yetersizliğinizi genişletmeye, o yetersizliğinizi iyileştirmeye yönelmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Gökyüzü bu konulara işaret ediyor bu dolunayda. Gücümüzü, enerjimizi iyilik için kullandığımız müddet hayat daha da kolaylaşacak, daha da güzelleşecek bizim için. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları 31 Mayıs'ta Yay burcunun 9. derecesinde Antares sabit yıldızı ile kavuşumda, Türkiye Ankara saatiyle 11.44'te sabah saatlerinde bir dolunay deneyimliyoruz. Bu dolunay bakalım sizin hangi yaşam alanlarınıza işaret edecek, nasıl bir etki yaratacak hayatımızda? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yine size yanıt veriyorum elimden geldiğince biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle.
Yay burcu demek bizim tabii ki ikinci evimiz demek, yani para hanemiz, güvenceler hanemiz demek sevgili yükselen akrep burçları. Bu konu başlıkları çerçevesinde bizler bir şeylerden sonuç aldığımızı gözlemleyebiliriz. Mal varlıklarımızla ilgili olabilir, kendimizi maddi manevi güvende hissetmek adına başladığımız süreçlerimiz varsaydı daha önceden, bunların başarılı bir şekilde hayatımıza olumlu yansımalarının olduğunu gözlemleyebiliriz. Veya bu dolunayla birlikte ortaya çıkacak olaylar, durumlarda bu konularda başarı ihtimalimizi güçlendirecek, bu potansiyeli daha da güçlü gözlemleyebileceğiz hayatımızda aslında. Bir şeylere daha geniş açıdan bakmak, daha geniş çerçeveden bakabilmek, daha güçlü inanabilmek, belki felsefik olarak bakış açımızı değiştirmek de hayatımızda başarının yolunu aralayabilecek bu dolunayla birlikte önemli bir etki getirecek hayatımıza. Yay burcu pozitif bir enerjidir. Jüpiter de aslında yönetici gezegeni olduğundan dolayı yine genişleme, büyüme potansiyelimiz söz konusu. Ancak bir sınavı, bir testi geçmemiz gerekecek aynı zamanda. Gökyüzü sabit yıldızlarla bize güçlü de bir mesaj veriyor ve o mesajı kaçırmamamız lazım. Antares sabit yıldızı bize güç veriyor. İyicil veya kötücül sınıflandırması yok. O gücü iyi yönde kullanmak sizin elinizde, hırslarınızdan, intikam alma çabanızdan veya olumsuz yönde kullanma potansiyelinizden gerçekten de arınmış olarak kullanmanız, iyicil yönde kullanmanız o gücü size fayda sağlayacaktır. O iyicil etkileri hayatınızda daimi kılmak istiyorsanız gerçekten de hem kendinize hem de etrafınızdaki kişilere karşı oldukça dürüst olmanız gerekiyor sevgili yükselen akrep burçları ve bu dürüstlük sayesinde bizler dediğim gibi hayatımızda maddi manevi kişisel kazançlar, ortak kazançlar, ortak güvencelerle ilgili konularda istikrarı sağlayabileceğiz. Yani sadece kendi güvencelerimizi, kendi maddi durumumuzu değil, işte ortak olma durumumuz söz konusuysa maddi konularda, maddi değerler konusunda bir şeyleri paylaşıyorsak, belki pasif gelir olabilir, alacak verecek nafaka, borç dengeleri söz konusu olabilir. Burada kendinize odaklanmak yerine daha geniş düşünmeniz, ikinizin de iyiliğini veya işte artık kimler dahilse hayatınıza onların da iyiliğini düşünerek hareket etmeniz ve başarıya yönelik adım atmanız dediğim gibi o başarıyı daimi kılacaktır. Olumlu yönde kullanmanın bize kalacağı dürüstlük sınavını vereceğimiz bir dolunay enerjisiyle karşı karşıyayız kısacası. Dolunay'ın baktığımız zaman diğer gezegenler tarafından da desteklendiğini görüyoruz. Plüton güzel bir destek sunuyor. Ailevi meselelerimiz, ailevi güvencelerimizle ilgili ev, yuva, barınma, bu konunun maddi güvenceleriyle ilgili de artık bazı şeylerden fedakarlık ettiğimiz takdirde, yine bakış açımızı genişletebildiğimiz takdirde güzel etkiler alabileceğimize işaret ediyor. Ailevi konularda da destek görebiliriz. Satürn ve Neptün'ün 6. evden, yani gündelik sorumluluklarımızdan, çalışma hayatımız alanından da dolunayı destekleyici bir şekilde görmesi bize özellikle çalışma ve kazanç aksında da güzel, yapıcı ideallerimizi gerçekleştirmeye yönelik pozitif bir etki sağlayacaktır. Bu etkileri kullanmak dediğim gibi olumlu yönde bizim elimizde. Dürüstlük şart. Dolunayın öncesine bakacak olursak, Dolunayın öncesinde Mars ve Plüton kare açısı söz konusu. 26 Mayıs'ta ilişki, evlilik, özel hayat aksında güç dengelerine dikkat etmemiz gerekecektir. Birbirimizi baskılamamaya çalışmamız, birbirimizin üzerinde hakimiyet kurmamaya çalışmamız gerekiyor. Aksi takdirde ciddi bir kırılma noktası yaşayabiliriz. Aynı zamanda 29 Mayıs'ta Venüs'ün Satürn'le bir kare açısının söz konusu olmasıysa çalışma hayatımızda yükselme, terfi, meslekte uzmanlaşma gibi konularda da kendimizi biraz değersiz hissedebiliriz. Yeteneksiz veya vasıfsız olduğumuzu düşündürecek gelişmelerle karşılaşabiliriz. 29 Mayıs'ta çalışma hayatımıza biraz dikkat etmekte fayda var ama sonrasında dediğim gibi
Dolunay size güç verecek, bir şeylerden pozitif yönde sonuçlar alabildiğinizi gözlemleyebileceksiniz ve bunun çalışma hayatınızda bağlantısının da olduğunu gözlemleyebileceksiniz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları 31 Mayıs'ta sizin burcunuzun 9. derecesinde Antares sabit yıldızı ile kavuşumda önemli bir dolunay deneyimliyoruz. Türkiye Ankara saatiyle 11.44'te gerçekleşecek. Bakalım bu dolunay sizin için ne ifade edecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz dilerseniz ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak da hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Sizin burcunuzda gerçekleşen bir dolunay odak noktanızın siz olacağına, imajınız olacağına, belki biraz sağlığınız olacağına işaret edebilir sevgili yükselen yay burçları. Özellikle kendinizle ilgili bazı süreçler başlatmışsanız bu imajınızla bağlantılı olabilir, sağlığınızla ilgili olabilir. Bir diğer taraftan da yine belki bir şeyleri hayatınızda değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyorsanız, kendinizi değiştirip dönüştürmeye çalışıyorsanız buradan olumlu yönde sonuçlar aldığınız bir dolunay olabilir ya da o dolunayın enerjisiyle birlikte artık bu yönde başarının nasıl sağlanabileceğini gözlemleyebileceğiniz bir etkiden de bahsedebiliriz aynı zamanda. Güzel, pozitif, destekleyici bir dolunay var karşımızda. Ancak küçük sınavları da vermemiz gerekiyor. Zira 1-7 ev aksında demek ki ilişki alanımızda biraz etki alacak burada. Güneş aslında Aldebaran sabit yıldızıyla kavuşumda. Güneşin Aldebaran sabit yıldızıyla kavuşumda olması ilişki alanında bir sınav verebileceğimize işaret ediyor. Bir dürüstlük sınavı verebileceğimize işaret ediyor. Ayda Antares sabit yıldızıyla kavuşumda bu bize bir güç veriyor, başarı potansiyeli veriyor. Ancak bunu iyi yönde ya da kötü yönde kullanmak tamamen bizim elimizde. Orada bir güç var, bu iyicil de değil, kötücül de değil. O yüzden tamamen inisiyatifinizde, kendi hırslarınıza yenilmeden belki de ilişki alanınızda bazı aksiyonlar almanız gerekebilir. Yine hırslarınıza yenilmeden çevrenizdeki imajınızı tamir etmek istiyorsanız, kendinizi yapılandırmak istiyorsanız bu alanda da pozitif yönde kullanabileceğiniz bir güç söz konusu. Tamamen dediğim gibi sizin elinizde. Sağlığınızla ilgili de aksiyon almak isterseniz yine size kalmış bir seçenek. Daimi bir sonuç almak istiyorsanız, yani sadece kısa süreli bir sonuç ve sonrasında yeni problemlerle karşılaşmak istemiyorsanız da dediğim gibi herkesin çıkarını düşünerek, herkesin iyiliğini dürüstçe düşünerek, kendinize karşı da dürüst olarak aksiyon aldığınız takdirde gökyüzü sizi bu sabit ve kraliyet yıldızları enerjisiyle kutsuyor diyebilirim açıkçası. Gerçekten çok ender rastlanan bir etkiden bahsediyoruz burada. Güçlü, dinamik baştan, güçlü, dinamik ve pozitif etkiler hissedebileceğiz hayatımızda sevgili yükselen yay burçları. Diğer taraftansa dolunaya gezegenlerin de destekleyici açıları söz konusu. Biraz uzaktan da olsa Plüton destek veriyor. Özellikle kardeş, kuzen, yakın akraba, belki iletişim, ulaşım, eğitim, ticari konularda bir şeyleri değiştirip dönüştürmemiz, bağlantılar geliştirmemiz açısından bize destek verecektir. Bazı fedakarlıklar yapmamız koşuluyla iyi yönde. 5. evimizdeki Neptün ve Satürn'le destekleyici açılar içerisinde yeni girişimlerimizi, ideallerimizi, hedeflerimizi yapılandırmak için yine bize güç verecek, iyicil bir enerji sağlayacak. Belki de kendi potansiyelimizi de olabildiğince güçlü bir şekilde ortaya çıkarabileceğimiz bir dolunay etkisinden bahsedebiliriz burada. Gezegenlerin de dolunaya destekleyici açıları söz konusu. Plüton destek veriyor. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerimizi değiştirip dönüştürebileceğimiz, iletişim, ulaşım, ticari alanda da yine belki de potansiyelimizi, bazı şeyleri geride bıraktığımız takdirde çok daha net görebileceğimiz bir etki yaratacaktır. Altını çizmeden geçmek de istemiyorum. Zaten yay burcu pozitif bir enerji. Biraz
hayat felsefemizde, yaşama bakış açımızla, büyük resmi görmekle ilgili. O yüzden sizin odak noktanız, siz olacağınıza göre kendinize geniş çerçeveden bir bakın. Kendinizle ilgili o büyük resmi görmeye çalışın. Gözden kaçırdığınız çerçevenin dışında kalan alanları da görmeye çalışın bu dolunayla birlikte. O dolunayın aydınlatıcı enerjisini bu yönde kullanın ve gerçekten de gelişmeye yönelik güzel adımlar atın derim. Satürn ve Neptün'ün de yine 5. evden destekleyici açılarının söz konusu olması, özellikle aşk hayatınız, flört hayatınız, bu alanı idealize ettiğiniz gibi yaşamanız, yapılandırmanız noktasında size destek verecektir ama en önemlisi de diğer noktada kazançlarınız, harcamalarınız, girişimlerinizle bu bağlantıda güçlü bir potansiyeli ortaya çıkarmanız noktasında da size destek verecek. Dediğim gibi yakın olmasa da açılarımız, hatta bazıları uzaklaşan açılar da olsa o etkiyi biraz daha tetikleyecek bir enerji söz konusu. Burada daha fazla ideallerimiz ve değişim dönüşüm temaları dolunay sonrasında güçlü bir şekilde kendini gösterebilecek gibi duruyor. Dolunay'a gelmeden önce dikkat etmemiz gereken bazı açılar var. Bunlardan bir tanesi Mars ve Plüton'un karesi. Mars ve Plüton karesi baktığımız zaman 6-3 ev aksına işaret ettiğinden dolayı iletişimle ilgili bazı sorunlarımız olabileceğine işaret ediyor. Gökyüzü çalışma arkadaşlarımızla, ticari alanda belki bazı bürokratik zorluklarla karşılaşabiliriz. Gündelik çalışma hayatımız belki işte devlet daireleriyle bağlantılıysa, bu yönde bazı girişimler söz konusuysa biraz zorlandığımız bir süreç söz konusu olabilir. Bir şeyleri dediğim gibi artık geride bırakmamız gerekiyor. Bazı noktalarda fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Buna zorlayabilir açıkçası bizi biraz gökyüzü. Venüs ve Satürn'ün de 29 Mayıs'taki kare açısı biraz stres yaratacak. Özellikle aşk hayatımız, flört hayatımızla ilgili bizler bu süreçte soğuk bazı rüzgarlar hissedebiliriz hayatımızda. Buna biraz dikkat etmekte fayda var. Her ne kadar sonrasında dolunay bizi destekleyecek olsa da o büyük resmi gördüğümüz takdirde güzel sonuçlar da alabiliriz aşk hayatımızla ilgili ama bu süreçte ilişkide biraz soğuk rüzgarlar esebilir dolunayın öncesinde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları 31 Mayıs'ta Türkiye Ankara saatiyle 11.44'te Yay burcunun 9. derecesinde Antares sabit yıldızıyla kavuşumda bir dolunay deneyimliyoruz. Güzel destekleyici bir dolunay bizi bekliyor ama hangi şartlarda biz bu gücü kullanabileceğiz? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi her zaman yanıtlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bırakabilirsiniz. Yorumlar kısmına hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem beğeninizi hem de desteğinizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Yay burcu demek bizim biraz arka bahçemiz demek sevgili yükselen oğlak burçları, yani hem gölge yanlarımız hem belki de arka planda bıraktığımız yaşamsal bazı detaylar olabilir. Ardımızdan çevrilen işler, göremediğimiz, bilemediğimiz hayati bazı detaylar, kişisel gelişim, korkularımızla yüzleşmek, gölge yanlarımızla yüzleşmek gibi de değerlendirilebilir. Bu dolunay aslında tüm bu konu başlıkları çerçevesinde bir sonlanma enerjisine işaret edecek. Yani artık belki de hem kendinizle gayet net yüzleşebileceksiniz, kendinize çok daha geniş bir çerçeveden bakabileceksiniz. O işte tam da bağdaşıyor biraz da aslında 12. ev temalarıyla birlikte. O çerçevenin dışında bıraktığınız, çerçevenin içine, yani aslında o kadrajın içine dahil etmediğiniz detayları gördüğünüz takdirde hayatınızda bir şeyleri iyileştirebileceğiniz ve başarılı bir şekilde kendinize ve ruh halinizi pozitif şekilde dönüştürebileceğiniz gelişmeler sizlerle birlikte olabilir. Ay tabii ki sizin biraz daha karşı eviniz 7. evi yönettiğinden dolayı ilişkilerle ilgili göremediğiniz bazı potansiyelleri, olayları, durumları da çerçeveyi, kadrajı genişlettiğiniz takdirde görebileceğiniz ve
başarılı bir şekilde iyileştirebileceğiniz gelişmeler de hayatınıza dahil olabilir. Sizler uzunca bir süredir, hatta belki de kendinizle biraz uğraşıyorsanız, destekler alıyorsanız, korkularınızla yüzleşmek, yaşam sorumluluklarınızla, üzerinizde oluşan o ağır yükle yüzleşmek için bazı kişisel gelişim ya da destekler alıyorsanız, terapi görüyorsanız, bu alanlardan başarı elde edebileceğiniz, kendinizi çok daha iyi hissedebileceğiniz güzel gelişmeler söz konusu olabilir sevgili yükselen Oğlak burçları. Kontrolünüz dışında gelişen olayların da aslında sizi neye yönlendirdiğini görmek de bu süreçte fayda sağlayabilir. Olaylar belki sizin kontrolünüzde olmayabilir. Siz aslında zaten her şeyi biraz da kontrol etmek isterseniz ya, bu sizi biraz yoruyordur. Yani sizin müdahale edemeyeceğiniz bir şeyler gelişiyor hayatınızda ve bu sizi yoruyor. Aslında işte tam da bu noktada dediğim gibi o kadrajı yine genişletiyoruz ve evrenin size birazdan ne mesaj vermeye çalıştığını görmeye çalışıyoruz ve kendimizi bu noktada iyileştirebiliyoruz. Bu ilişkilerimiz temelinde de olabilir ama bence sağlığımız özellikle bu süreçte dikkat etmemiz gereken alan olacak sevgili yükselen Oğlak burçları. Neden diyecekseniz, Antares dolunayla kavuşumda gerçekleşiyor ve bize burada bir güç veriyor. Bu gücün iyi ya da kötü olduğundan bahsetmiyor kimse. Bunu iyi ya da kötü yönde kullanmak tamamen bize kalmış olacak. O yüzden o potansiyeli hırslarınıza yenik düşmeden kullanmanız gerekiyor. İşte o gölge yanlarınız burada devreye girebilir. O gölge yanlardan da kendinizi arındırıp tamamen pozitif bir odaklanma gerektiriyor aslında bu dolunay. Zaten Yay burcu, Jüpiter yöneticisi, genişletme, büyüme, iyi yönde aslında kendimizi geliştirmeye yönelik bir etki yaratacak hayatımızda. Ancak karşı tarafta Güneş söz konusu ve Güneş de Aldebaran'la kavuşuyor. Aldebaran da bir dürüstlük sınavı sunacak bize. Yani sağlığınıza, kendinize, yaşamsal sorumluluklarınıza, gündelik hayatınızda kendinizle ne kadar barışıksınız, etrafınızdaki kişilerle ne kadar barışıksınız, onlarla ilişkilerinizde ne kadar samimisiniz, onları yönetmeye mi çalışıyorsunuz, organize etmeye mi çalışıyorsunuz, organize ediyorsanız, yönetiyorsanız bu alandaki yöneliminiz nasıl? Yani bunlara tamamen dikkat etmemiz gerekecek ama en önemlisi de sağlıkla ilgili konularda sevgili yükselen oğlaklar, kendinize ne kadar dürüstsünüz bu süreçte büyük önem taşıyacak. Yoksa olumsuz sonuçlar alabiliriz. 12. ev biraz da sağlıkla ilgili, hastanelerle ilgili, terapilerle ilgilidir. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu bir dolunay. Dediğim gibi pozitif etkiler söz konusu. Güç de veriyor bize. O gücü olumlu yönde kullanın. Kendinize karşı dürüst olun. İyileşmeniz gereken detaylar varsa ben iyileşeceğim deyin. Büyük resmi görün, daha derinlemesine düşünün. Bakış açınızı, yaşam felsefenizi belki biraz iyileştirmek adına adım atmanız size fayda sağlayacaktır. Olumlu yönde kullanmak çok önemli. Diğer taraftan zaten bu dolunaya gezegenlerin de açıları olumlu, uzaklaşan, yakınlaşan açılar olmaları önemli değil ama Plüton bir destek sunacak zaten bu dolunaya ve kendinizi daha güvende hissedebileceğiniz gelişmeler de hayatınıza yansıyabilecek ya da kendinizi güvende hissedebilmek için hayatınızda nelerden fedakarlık etmeniz gerekliliğini de daha fazla görebilirsiniz bu dolunayla birlikte. Yine Satürn ve Neptün'ün de açıları destekleyici. Satürn'ün açısı belki biraz uzaklaşmış olabilir ama aile, yuva, özel hayat, ev, emlakla ilgili ideallerinize yönelik, ideallerinizi yapılandırmak için de destek göreceğiniz bir dolunayla karşı karşıyayız. Güç bizde, pozitif bakmak önemli, geniş açıdan bakmamız önemli, resmin bütününü görerek dürüst olmamız önemli. Bu bize başarıyı getirecek tüm bu konu başlıkları çerçevesinde. Dolunayın öncesindeki açılara da biraz bakacak olursak 26 Mayıs'ta Mars ve Plüton'un kare açısı biraz zorlayıcı gibi görünüyor. Mars bizim 5. evimizde ve Plüton ise 2. evimizde. Beklenmedik harcamalar bizi biraz zorlayabilir. Konfor alanımızdan çıkmamız gerekebilir bu süreçte. Özellikle yeni girişimler yapıyorsak bu maddi alanda bizi biraz strese koyabilir. O dengeleri iyi sağlamak gerekecek. Diğer taraftansa Venüs ve Satürn'ün de kare açısı söz konusu
konusu 29 Mayıs'ta. İlişkilerde, evlilik hayatımızda dikkatli olmamız gereken bir haftada olacağız. Biraz kırgınlıklar söz konusu olabilir. Evliliğinizin, ilişkinizin değer kaybettiği bazı etkiler gündeme gelebilir ya da kendinizi o alanda değersiz hissedebilirsiniz. Hak ettiğiniz ilgi ve alakayı görmediğinizi düşünebilirsiniz ya da gösterdiğiniz özverinin kıymetinin anlaşılmadığını da gözlemleyebilirsiniz. Gökyüzü bizi dolunayla destekliyor, güç veriyor. Küçük bir testi geçmemiz gerekiyor. O güçten uzun vadede olumlu yararlanabilmek adına mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları, Türkiye Ankara saatiyle 11.40'da sabah saatlerinde 31 Mayıs'ta Yay burcunun 9. derecesinde önemli bir dolunay deneyimliyoruz. Önemini ise Antares sabit yıldızından alacak. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerileriniz benim için değerli. Elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Bırakabilirsiniz yorumlar kısmına. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak yine hem desteğinizi hem de beğeninizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle gelelim bu dolunayın bizim için ne ifade edeceğine. Yay burcu demek bizim 11. evimiz demek sevgili yükselen oğlak burçları, yani gelecek odaklı olacağız gibi görünüyor. Sosyal çevre ilişkilerimiz bizim için önem kazanacak bu dolunayda. Kariyer kazançlarımız, yine bir taraftan yakın arkadaş ilişkilerimiz dikkat çekecektir. Tabii ki Yay burcunda bir dolunay deneyimliyoruz. Genişletici bir enerji, pozitif bir enerji ve burada da aslında bu konu başlıklarıyla ilgili süreçler başlatmışsak bizim için olumlu sonuçlar toplayabileceğimiz bir dolunay olduğunu gözlemleyebiliriz ya da dolunayın aydınlatıcı enerjisiyle nasıl daha destekleyici, daimi, uzun süreli olumlu sonuçlar alacağımız bir süreci başlatabileceğimizi de gözlemleyebiliriz ayrıca. Bu dolunay Antares sabit yıldızıyla kavuşumda gerçekleşiyor. Antares sabit yıldızı güç demek. Bir kraliyet yıldızı söz konusu. Ondan dolayı daha da önemli kılıyor bu dolunayı. Yalnız o gücün iyi mi kötü mü olduğu gibi bir ibare yok. O tamamen size kalmış olacak. O detay sizinle ilgili, yani gücünüzü hırslarınıza yenik düşerek mi kullanacaksınız? Birinden intikam almak için mi kullanacaksınız? Baskılamak için mi kullanacaksınız? İşte yakın arkadaşınızı belki bir şeye zorlamak, sosyal çevrenizde birilerinin üzerine basarak bir yerlere gelmek, kariyer kazançlarınızı yine başkalarının üzerine basarak artırma gibi çabalarınız söz konusu olacaksa veya geleceğinizi böyle olumsuz senaryolarla şekillendirecekseniz alacağınız bu güçte tepetaklak olma ihtimaliniz bir o kadar yüksek. O yüzden de hem kendi iyiliğiniz hem çevrenizdeki insanların iyiliği için bu enerjiyi pozitif yönde kullanmanız gerekiyor. Zira Güneş de Aldebaran sabit yıldızı ile kavuşumda ve size diyor ki öncelikle dürüstlük sınavını geçeceksiniz. Aslında biraz da bu yalan makinesi sınavı gibi düşünebiliriz. İşte burada hem kendimize hem karşımızdaki kişilere dürüst olacağız. Yani onların da iyiliğini kalpten hissederek, isteyerek bu enerjiyi kullanabildiğimiz takdirde ve hayatımızın bu konu başlıklarını gayet pozitif şekilde yapılandırabildiğimiz takdirde daimi pozitif destekler göreceğimiz bir süreç başlatacağız hayatımızda. Bunun bilinciyle hareket etmekte fayda var öncelikle. Diğer taraftan Yay burcu enerjisi yaşam felsefemiz, inançlarımızda, bakış açımızda büyük resmi görmekle alakalı. Demek ki bu konu başlıklarında da bizler bir şeyleri, belki bakış açımızı, inancımızı, yargılarımızı değiştirmek durumundayız bu dolunayla birlikte ki pozitif bir etki hissedebilirim hayatımızda. Büyük resmi görmek gerekebilir. Belki işte toplum önünde olmak, başarılı olmak sizin için önemliyse nasıl olabileceğinizi, biraz çerçeveyi genişleterek görebileceğiniz etkiler alabilirsiniz hayatınızda.
İnançlarınızı da biraz sorgulamanız gerekebilir. Biraz da sorgulamakla alakalı aslında yay dolunayları ve dediğim gibi dürüstlük önemli, inanç önemli ve genişleme, olumlu yönde genişlemeye olan inanç önemli. Aksi takdirde tüm etkileri yerle bir edebiliriz. O yüzden bu dolunayın kıymetini bilmek çok önemli. Öte yandan diğer gezegenlerin de dolunaya uzaktan da olsa destekleyici açılar yaptığını görüyoruz. Bu Plüton sizin birinci evinizde kendinizle ilgili bir şeyleri değiştirme, dönüştürme, fedakarlık etme, bir şeylere sıfırdan başlama enerjisiyle yeni ay enerjisini harmanlayarak kişisel değişim dönüşümünüzü güçlendirebilirsiniz. Satürn, Neptün üçüncü evinizde güzel bir destek sunuyorlar. Kardeş, kuzen, akraba, arkadaş ilişkileriniz size fayda sağlayabilir ya da bu alanda ideal ilişkileri yapılandırmak için de o dolunayı yine kullanabilirsiniz baktığınız zaman. Bu da gelecekle ilgili değerlendirilebilir. Yani o yakın çevre ilişkilerinizin geleceğini yapılandırmak için de dolunayı kullanabilirsiniz sevgili yükselen kova burçları bu süreçte. Biraz geriye saracak olursak 26 Mayıs'ta Mars ve Plüton'un kare açısı söz konusu. Bu ev, yuva, emlak, aile ilişkileri çerçevesinde biraz zorlayıcı bir etki ortaya koyabilir. Burada agresyon da söz konusu olabilir. Ailevi ilişkilerde ya da güç dengeleri üzerinde biraz zorlanmalar söz konusu olabilir. Siz biraz bastırmaya çalışıyor olabilirsiniz bazı konularda. Baskın olmak istiyor olabilirsiniz ama orada bir direnişte karşılaşıyor olabilirsiniz. Buna karşı dikkat etmekte fayda var. Biraz zorlayabilir ailevi ilişkileri, özel hayatınızı da. Satürn ve Neptün'ün de yine bir kare açısı söz konusu. Bu da 3-6 ev aksında yine kardeş, kuzen, yakın akraba ve bu alanda işbirlikleri, ortak sorumluluklar söz konusuysa ilişkilerde biraz zorlandığımızı görebiliriz. Çalışma hayatımızda değerimizin veya kullandığımız iyi dilin, iyi yaklaşımın değerinin bilinmediğini gözlemleyebiliriz. Bu da bizi biraz üzebilir ama bizler Dolunay'a odaklanalım. Dolunay bize güç verecek ve iyi bir güç verecek, pozitif bir güç verecek. Geleceğimizi şekillendirmek adına güçlü bir şekilde kullanabiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları 31 Mayıs'ta Yay burcunun 9. derecesinde Antares sabit yıldızı ile kavuşumda Türkiye Ankara saatiyle sabah 11.44'te bir dolunay deneyimliyoruz. Bu dolunay sizin için ne ifade ediyor? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak hem desteğinizi hem de beğeninizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Yay burcu demek tabii ki sizin kariyer alanınız, toplumsal statü alanınız demek. Sevgili yükselen balık burçları, demek ki bizler kariyerimizle ilgili, toplumsal statülerimizle ilgili alanlarda bir şeylerden artık verim almaya başladığımızı, somut sonuçlar almaya başladığımızı en temelde gözlemleyebiliriz. Başarı odaklı olacağımız, başarının biraz daha garanti olabileceği bir dolunay söz konusu ya da dolunayla birlikte artık o başarı potansiyelimizi ayın o güzel ışığıyla gözlemleme şansımız olacak. Etrafımızda nasıl başarı sağlayabileceğimizi kariyerle ilgili, statülerimizle ilgili daha net görebileceğiz gibi duruyor. Bu dolunay Antares sabit yıldızı ile kavuşumda. Antares sabit yıldızı bir kraliyet sabit yıldızı, o yüzden oldukça güçlü ve bu gücü kullanmak biraz bizim elimizde. Güç ne olumlu ne de olumsuz. Burada onu yönlendirmek tamamen bize kalmış olacak. Tam da bunun karşısında Güneş'te Aldebaran sabit yıldızıyla işte o iyilik konusunda bizi teste tabi tutacak. Yani hem kendi çıkarlarınızı hem başkalarının çıkarlarının iyiliğini aslında en temelde düşünerek nasıl başarılı olabiliriz? Burada küçük bir sınav vereceğiz. Çünkü Antares sabit yıldızı eğer bu gücü olumsuz yönde kullanırsak bizi alaşağı edebilir ve burada
sizin tepe noktanızda olan bir dolunaydan bahsettiğimize göre işinizi kaybedebilirsiniz, statünüzü kaybedebilirsiniz. Burada en önemli etki alanlarından birinden bahsediyoruz. O yüzden de imajınız da zedelenebilir. Dikkatli olmamız gerekiyor sevgili yükselen balık burçları. Bu dolunayla birlikte bir şans geliyorsa elimize, bu bize güç veriyorsa bunu tamamen pozitif yönde kullanmalıyız. Kariyerimizde hırslarımızdan uzak durmalıyız. Belki başka çıkarlar söz konusuysa, kendi kişisel çıkarlarımız söz konusuysa bu enerjiyi olumsuz yönde kullanmamamız gerekiyor. Bize zarar vermiş olabilirler, ayağımızı kaydırmış olabilirler. Biz bunlara cevap vermek durumunda değiliz. Elimize geçen o gücü olumlu yönde kullandığımız takdirde zaten en iyi cevabı verebileceğiz bizler etrafımızdaki kişilere. O yüzden de onları hiçe sayın ve kendinize odaklanın. Belki de onların da sizden faydalanabileceği olanaklar yaratın. Çok güzel ve çok pozitif bir güç. Yay burcu zaten pozitif bir enerji. Jüpiter genişleme, büyüme, iyi yönde bunu kullanmak bize kalacak. Dediğim gibi zaten Güneş'te Aldebaran sabit yıldızıyla kavuşumda olduğundan dolayı hem kendimize hem çevremize ne kadar dürüst olabiliriz burada önem arz edecek. Güneş tabii ki 4. evimizde olduğundan dolayı ailevi statülerimizle ilgili bazı gelişmeler biraz daha ağır basabilir bu dönemde. Burada aile içi ilişkiler ya da iş aile arasındaki o dengede bazı gelişmeler de söz konusu olabilir. Başarılı olma potansiyelimiz yüksek ama yine bazı şartlar da var. Biraz geniş açıdan bakacağız. Yaşam felsefemizi, yargılarımızı, bakış açımızı biraz sorgulamamız gerekebilir bu süreçte ki o gücü de fark edelim. O gücü de aslında kendimizi bu noktalarda gelişime odaklayarak pozitif yönde kullanabilirim sevgili yükselen balık burçları. Demek ki kariyer temelinde, ailevi konular temelinde bir etki alacağız. Dolunay gezegenler tarafından da destekleniyor. Uzak veya yakın da olsa Plüton destek veriyor. O yüzden biraz iç dünyamıza odaklanmak, o gizli kalmış potansiyellerimizi keşfetmek, bu gücü daha olumlu yönde kullanmamız için bize destek verecek. Satürn ve Neptün yine maddi kaynaklarla ilgili kariyer alanımızla bağlantılı alanlarda hedeflerimizi yapılandırmak için yine bize destek sağlayacaklar. Geriye saracak olursaksa Mars ve Plüton ve Venüs ve Satürn kareleri dikkat çekecek. 26 Mayıs'ta Mars ve Plüton'un kare açısı 3-9 ev aksına işaret ediyor. Kardeş kuzen yakın akraba ilişkilerinde arka plandaki bazı bilinmeyen detaylar bizi biraz zorlayabilir. Biraz daha mücadele etmemize sebep olabilir. Belki de biraz asabımızı da bozabilir. Dikkat etmemiz gerekecek. Kontrolümüz dışında gelişen bazı olaylar söz konusu olabilir. Bu da güç dinamiklerini etkileyecektir. Venüs ve Satürn'ün kare açısı ise 5-2 ev aksına işaret ettiğinden dolayı aşk hayatınız, flört hayatınızda kendinizi belki de maddi ve güvenceler konusunda yetersiz hissetmenizi gündeme getirebilir. Karşınızdaki kişi zayıflıklarınızla sizi vurabilir. Buna dikkat etmeniz gerekecektir. Yine becerilerinizle kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız alanlarda da yapısal bazı eksiklikler gündeme gelebilir ya da maddi yetersizlikler nedeniyle yeni girişimler yapmaktan da geri kalabildiğinizi gözlemleyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilişkilerinizde de biraz yine gerilimler söz konusu olabilir. Bu etkiyle birlikte yeni girişimler yapmak belki biraz bizim için zorlaşabilir açıkçası ama Dolunay burada bizi sonradan destekleyecek ve biz aslında kariyerimizle ilgili de güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiz. Gökyüzünün ve Dolunay'ın bize vermeye çalıştığı mesajlar temel olarak bunlar. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.